Gülden Hanım, Buyurun efendim. nasılsınız? Çok şükür iyisin. Nasılsınız? Çok iyiyiz, harikayız, Hoş muhteşemiz. geldiniz. Bakın Görüyor arkamızda ne var? Gördünüz mü şuradakini? Çok güzel değil mi? Çok uzağız ama. Az yaklaşalım. Karavanımız tam şurada. Şu Önce bir bölgede. merhaba demeseydik. Merhaba. Bu videonun başı değil mi? Evet. O kadar çok böyle karıştık ki biz. Anlatamayız size yani. Anlatamayız. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Karavanla 81 il Türkiye turu yapıyoruz. Kanalımıza ilk defa geldiyseniz hemen abone ol tuşuna basıyorsunuz. Zile tıklayıp bütün bildirimleri açıyorsunuz. 10 şehir gezdik. Geri kalan şehirleri de sizlerle birlikte de gezelim. Evet, geri kalan 71 şehirde sizlerle birlikte gezelim. Neredeyiz? Nevşehir'in Mustafa Kemal Paşa'dayız. Evet, o taraflardayız. Mustafa Kemal Paşa değil ya. Of, Mustafa çok Paşa, karıştırdın. Mustafa. Paşa'dayız. Bak yine bir hayalimizi Bütün dikkatimiz gördük. başka bir yerde de şu anda. Evet, bütün dikkatimiz şurada. Şu güzel arkadaşta bütün dikkatimiz bunda. O yüzden şimdi Mustafa Paşa'yı çok güzel gezeceğiz. O yüzden. Bilmiyorum. Bu video çok Şu anda konuşamıyoruz sanırım. bu video çok enteresan bir hal alabilir. Videonun ilerleyen dakikalarında her an her şey olabilir. Hiç bilmiyoruz. Başımıza neler gelecek onu da bilmiyoruz. Deme öyle şeyler yahu. Belki kazı kazandan para çıkacak. Ama başımıza neler gelecek bir şey diyemiyoruz deyince kötü bir şey geliyor insanın aklına. Hayır. Hiç sizin aklınıza öyle şeyler gelmesin. İyi şeyler gelsin. Milli Piyango'dan para çıksın hepimize. Ondan sonra biz karavanımızı satalım, ünlü Bunun için alalım. önce Milli Piyango'dan bir şeyler almamız lazım ama kendi Yani işte. kendine çıkmıyor. Evet, o da var da. O zaman biz şimdi Mustafa burası Paşa'yı gezmeye gidiyoruz. Şehir merkezi içerisi olduğu için Meksika karavanla bıraktık. Zaten küçük bir yer. Hemen hızlıca yürüyüp gezeceğiz. yalnız küçük bir yer ama üniversitesi var. Evet. Hem de mükemmel bir üniversitesi var. Şimdi Hadi önünden gezelim. geçeceğiz zaten değil mi? Evet. Evet doğru gördünüz. O bir uçak. Kapadokya Üniversitesi. Bu bölge mimarisiyle bizi her daim büyülüyor. Evet. Özellikle Mustafa Paşa kısmı daha bir mimariyi korumuş. Her ne kadar son yıllarda burası da otellerden nasibini almış olsa da genel olarak korunmuş bir mimariye sahip. Evet, eski düzende devam ettirmişler en azından. Sana da merhaba. En azından binalar hala eski sistem, eski usul. İşlemeler devam ediyor birçok yerde. Güzel gözüküyor yapılar. Muhteşem yapılar. Mesela sizce burası ne olabilir? Bakın şurada Osmanlı Turası var. Şurada. Burası Kapadokya Üniversitesi. Çok güzel değil mi ya? Şu kapının işçiliğine bakar mısınız? Ahşap kapı sevenlere merhaba. Mustafa Paşa Camii 1979 yılında hayırseven halk tarafından yaptırılmış bir cami. Ve hemen yanında üniversite. Bakın şu kısımda gördüğünüz orijinal kaya evlerinden bir tanesi. Bu kısımda da gördüğünüz kaya evler mahvedilip otel inşaatına dahil edilmiş ve turizm bölgelerinin bizce katili oteller. Bence katili. Bizden katılmadı bana çünkü. Bence katili. Katılıyorum. Mustafa Paşa ufacık, minicik, tefecik çok güzel bir köy. Kasaba hatta. Sağında solunda her yerinde mağara evler olan, her yerinde bir tarih barındıran çok güzel bir kasaba. Ve burası 2021 yılında en güzel turizm kasabası olarak ilan edilmiş. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Mesela Çok güzel. Ürgüp'ten daha çok sevdim ben burayı. Ürgüp Evet. çok sıkışıktı. Burası küçük bir yer olmasına rağmen daha keyifli yürüyerek gezilebilecek bir yer. Şu kapının güzelliğine baksanıza ya, ne kadar güzel bir yermiş burası.
Ben küçükken çok severdim böyle merdivenlerde oturmayı. Hadi ya. Evet. Sokakta böyle gezerken, markete, bakkala giderken arkadaşlarımızla buluşunca ya da böyle. Ama Bursa'da öyle bir kapı kültürü var. Böyle merdiven görünce hiç dayanamam. Direkt böyle kapıyı kapatırım yani. Yağmur bastırdı. Ben mont giymediğim için parka sığındık. Ama sıcak hava. Mont giysen çok sıcaktırım ben. Gerçi çok da sıcak değil. Sıkıldım artık mont giymekten. Üstünde bazı kazak var. Onun üstünde mont var. Sıcak dediğine bakmayın. Murat değil. Kim burası? Mustafa Paşa. Mustafa Paşa. Enteresan bir yer. Bizim gözümüzden gezmeyi sevenler varsa tam gezilecek yer. Bütün sokaklarında kaybolabilirsiniz. Yani her seferinde yani her sokakta yürürken sağa mı bakayım, sola mı bakayım? Binalar çok güzel. Binaların arasında kayalıkları görüyorsunuz ve kayalıklarda yaşam olduğunu fark ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu binalar olmadan önce burada insanlar yaşıyormuş. Sonra binalarla çoğaltmışlar. Sonra onlar olmuş. Sonra otellere dönüşmüş. Çok fazla otel var burada da ama şey batmıyor, göze batmıyor Yok. mesela işte Uçhisar'da olsun, Göreme'de olsun hep böyle otel çok boğuyordu insan ama buradaki oteller çok bağırmıyorlar ben otelim diye en Evlerle azından. karışık Evet. halde. Yani ne kadar otel varsa o kadar da ev var. Evet. İnşallah daha da fazla yapılmaz ama biliyorsunuz biz Çavuşin'i gezerken otellerden dert yanmıştık. Evet. Bu kadar otelin sonucunda gezmeye yer kalmayacak arkadaşlar. Buna bir dur demek lazım. Birilerinin buna dur demesi lazım. Turizm okey ama nereye kadar turizm? Şimdi buranın her tarafın otel olduğunu düşünsenize. Nereyi gezeceksiniz? En basit örnek sizlere Akdeniz sahilleri. Her taraf otel ve bütün sahiller yasak. Tabii, Kendi geri kalan- ülkende buyurun. Lütfen. Kendi ülkende deniz kıyılarını kullanamıyorsun otellerden dolayı. Otellerle birlikte turizm adıyla tabii ki insanlar geliyor ama bu otellerin gezecek yerlerin, gezilip görülebilecek yerlerin üzerlerine oteller yapılınca gezip göreceğimiz yerler minimuma düşüyor. Evet. Ve böylece her gittiğiniz yere ekstra para ödemek zorunda kalıyorsunuz. 2020 yılında Mustafa Paşa yani Sinasos tarafı böyle bir düzenleme projesi kapsamında hareketler yapılmış. Şimdi şu anda biz bu noktadayız. Bu noktadan içeriye doğru yürüdüğünüzde böyle 13-14 tane farklı yer görme şansınız var. Ama 2020'de başladıktan sonra sadece buraya kadar yürüyebilmişler 6 yılda. Gişe görevlileri yok, bir şey yok. İleri doğru devam edeceğiz. İlk durak Aziz Stefanos Kilisesi. Tabii ki kapı duvar. Aziz Stefanos Kilisesi. Şöyle bir yer arkadaşlar. Hemen göstereyim ben size. Duvarlarda hala renkler var. İlk durak tamam. Devam mı? Ben de bir bakayım. Binlerce, milyonlarca yılın oluşturduğu muhteşem renk cümbüşü. Milyonlarca yıl öncesine tarihlenmiş kaya oluşumlarından Aya Nikola Kilisesi'ne geliyoruz. Ama giremiyoruz. Tabii ki kapı duvar. Uf, buraya girebilsek iyiydi ya. Tarihin isli duvarlarına hoş geldiniz. Ne kadar çok yıkılmış. Çok fazla yıkılmış. Şu anda Üstü bir sağlam peri ama. bacasının içindeyim. Şuradan bir üst kata havalandırma ya da başka bir çıkış var. Aş evi olarak geçiyor burası. Kiliselerin ortasında tek nokta yemek yenen yer muhtemelen. Üst katları da var. Orası belki çıkış olabilir. Olabilir. Burası da başka bir alanın içi. Tek oda mı? Tek oda. Sağ altta boş. Sağ. Ayağını geri al. Sağ ayağına altta boşluk var. Evet. Tutma yerleri yok olunca
Bundan sonrakiler daha iyi. Pıtı pıtı in Tolga, pıtı pıtı in. Ama lütfen şurası ve kaygan zemin. Bence gayet de temkinli indim. Gülden'in aşev olarak bahsettiği yer burası arkadaşlar. Şuradaki şu 4 camdan tahminime göre, doğru ya da yanlış bilmiyorum, buğdaylar aşağıya bırakılıyordu. Çünkü orada aşağıya inen delikler var. Alt taraf muhtemelen depolama alanı. Sonra şuradaki bir alan var. Bu alan biraz önce gördüğümüz alan. Ve buradan da üst katlara çıkış tüneli mevcut. Şurada 10, şurada bir kilise var. Basamaklara bak. Aa, Aa, size gösteremem. hem sola doğru hem asıl basamaklar ileri doğru. Orada Sola yukarıda doğru bir yeni. kilise var. Diğerleri şey. Hadi gidelim. Çok Olabilir. heyecanlı. Buradan sonrası daha dolu gibi. Seyir terası var bilmiyorum ama yani baktığımda normal bir yapı olarak görmüyorum. Muhtemelen eski bir tepeye çıkacağız herhalde burada. Aa, bu arada kilisenin üstüne de merdiven varmış. Bak hemen yandan. Evet evet gördüm ben kapıda. Tabii buralar şu anda turizme böyle kısmi açık. Bizim gibi gezebiliyorsunuz. İnşallah bir an önce açarlar da rahat rahat gezeriz. Yani bilmiyorum sezonda açık bir tuvalet falan var. Bayağı yapılmış aslında buralar ama Evet. şu anda bir görevli yok. Belki o yüzden kapılar kapalı. Belki. Bak da karşıda yerleşim var. Gördüm. Sütunlar var, gördün değil mi? Gördüm, Kayaların evet. orada. Enteresan bir yer. Mustafa Paşa'ya geldiğiniz zaman sadece kasaba merkezinde de vakit geçirebilirsiniz. Ama kasabanın arkasında burası Manastır Vadisi diye geçiyor. Bu tarafa da gelin. Evet, hem güzel bir doğa yürüyüşü. Zaten yolunu da düzeltmişler. Hem de güzel oluşumlar var. Şansımıza güneş de açtı. Hava da yükseldi. Gökyüzü mavileşti. Ve kapı numarası 21 olan bir yere geldik. Aziz Yohannis Prodromos Kilisesi'ymiş. Burayı bir yenilemişler ama. Baksana. Evet, bir şeyler olmuş. Hadi girelim bakalım. Nasılmış burası? Aziz Yohannis aslında Vaftizci Yahya olarak bildiğimiz kişiymiş. Hatırlayanlar vardır. Çavuşçini Kilisesi'nde, Çavuşçini Kalesi'nde vardı kilisesi. Evet. Tabii. Yazıları silip kendi isimlerini yazmışlar. Yağlılar topluluğu. İşte bu insanlar yüzünden az önceki kiliselere giremedik. Kapıları kilitliydi. Bak orada eski bir yazı varmış. Gitmiş altına Şeyde Raşit de. ve Sedat yazmış. Şurada da. Buradakiler net karalamışlar ama çıkartamamışlar. Raşit Hilmi Ediz. Sevgiyle anıyoruz. Vaftizci Yahya Kilisesi'nden ayrıldık. Gezimiz devam ediyor. Şimdi yeraltı şehri diyor. Bir tabela çıktı karşıma. O merdivenler yeraltı şehrine gidiyor o zaman. Olabilir. Girişte haritanın fotoğrafını çekerseniz içeride gezerken size çok büyük kolaylık olur. Noktaları atlamadan bizim gibi gezebilirsiniz. Buyurun size bir püf noktası. Vay. Ay. Çok iyi. Burayı kapatmışlar. Evet oradan geçiş varmış. Bu taraf kapalı. Orası muhtemelen tahılanmadı. Ama evet. Ya, her tarafı kapatmışlar ama nasıl göreceğiz? Nasıl gezeceğiz? Ama nasıl gezeceğiz? Üst katları da var aslında. Belki üst kattan başka giriş vardır. Üst Bak katlara çıkış merdivenler. buradan. Nefesi kesilen Gülden. Bakın. Şu en yakın yerleşim Mustafa Paşa. Şu az ileride, şu kısmın yanında gördüğünüz yerleşim Ürgüp. Burada da dün akşam bir patili dostumuz sevgili Milka için tasma yapmış bir Tolga. Aynı zamanda Milka'nın sevgili sahibi için bileklik yapmış bir Tolga bırakıyorum. Gülden Hanım da şu anda pis pis sırıtıyor. Nasıl bir basamak bunlar ya? Oh, çok yorucu bir basamak onlar. Çok kısa Ama kısa. şimdi Gülden şuraya görsün daha da çok olacak.
Eskiler işi biliyor bak. Basamaklar daha güzel. Anam. Anam. 150 metreden aşağıya düşmeyin diye tahta koymuşlar. Ne kadar sağlam hiç emin değilim. Ama ben sizin için bu riski göze alıyorum. Oradan mı ineceğiz? Ben ineceğim. Siz ev konforunda seyahat etmeye devam. Hadi bakalım. Şöyle tutuna tutuna gidelim. Hoppa. Hoppa. Nereye geldik? Şuraya geldik. Çok dar. Yeraltı Bence şehri gelebilirsin en ya. üst katı. Geleceğim. Çok ürkünç değil. İnanılmaz büyük bir kilit taşı var. Bir ışık açayım. Allah Allah, kilit taşı. Bu bölgede ilk defa denk geldik. Ay. Burası böyle bir alan. Güvercinlik gibi görünebilir. Ama buralar her zaman güvercinlik olmuyor arkadaşlar. Şuralardan aşağıya inişler var. Buralar her zaman güvercinlik olmuyor. Bazen de bir şeyler saklayabiliyorlar. Çünkü devasa bir kilit kapısı var. Gerçekten devasa bir kilit kapısı. Kilit taşının büyüklüğünü görüyor musun? Evet. Şeydeki büyük. gibi. Özkaynak yeraltı şehrindeki Evet. gibi. Ve çok kalın. Evet. Bak 60-70 santim var. İnanılmaz kalın bir kilit taşı var. İlla ki hazine odası olacak buralarda da. Değil mi? Ben öyle tahmin ediyorum. Olabilir. Yeraltı şehri ve bizim mücevherat odası olarak gördüğümüz yer orasıydı. Şimdiki durak Aya Varvara Kilisesi. Evet, burada Barbara da yazmışlar ama içerisi depolama alanı olmuş. Ardiye. Evet. Ed Kapı Blue duvar. var içeride, bidon bidon ister misiniz? Kapı duvar zaten. Yani bakalım, kültür turizmi adı altında AdBlue'lar, ahşaplar, Ahşapların üstünde izmaritler. dünya malzeme ve burası kilise. Sevgili Kültür Turizm Bakanlığı, bu mudur? Bu mudur? Hadi biz yerli turistiz, bazı şeyleri algılayabiliyoruz. Ama yabancı turistler buraya geldiğinde bu manzarayla mı karşılaşsın? Yani şuraya tabela asmışlar. Kapıya kilit vurmuşlar. Al sana kilise demişler. İçerisini de ardiye gibi doldurmuşlar. Biz girdiğimizde içeride kimse yoktu. Sadece bir çift gördük. Onlar da dışarı doğru çıkıyordu. Aa, şurada da bir şey varmıştı. Hemen gireceğim oraya da. Sanki ayağımızı sürmüşüz. Otobüs insan geldi içeriye. Evet. Bir arabayla muhtemelen geldi bir aile. Biz arkamızdan geliyorlar. Hızlanalım. Evet, hemen ben şuraya bakacağım. Oo, içeriye doğru uzanan derin bir yer. Ama su ve çamur dolmuş. Evet. Kaya mezarları ve kapısı açık bir kilise. Hayret, hemen bakalım. Oranın arkasında mı acaba? La 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 la. Merhaba. Evet, burada. Şurası kaya mezarı. Şurada bir haç işareti var. Şurası da bir kaya mezarı. Şurası da bir kaya mezarı. Şurası da bir kaya mezarı. Burası da bir kaya mezarı. Bakın şurada daha belirgin bir haç işareti var. Şurada da şöyle bir haç işareti var. Burada kilise var. Burası o dönemlerde aşev olarak kullanılmış. Yukarıda yine kiliseler var. Burası muhtemelen bu kiliselerde görev alanların mezarları olarak kullanılmış. Burada da devam ediyor. Bakayım nereye çıkacağız. En son buraya kadar geldik. Son kaya mezarı. Ne kadar eğileceğim. 8 büklüm gülden. Aziz Yohannes Teologos. Hadi bakalım, girelim içeri. Kapısı açık bir kilise. Tabii ki her zamanki gibi vandallar
dibini okumuş buraların. Her yer yazı, her yer. Bir dönem Türk dizi tarihine damga vurmuş bir yerdeyiz. Şu anda şu açıdan birçok kişi tanıdı. Yaşı kemale ermiş diyeyim, artık 40 üstüler. 40 üstü ve daha fazlası muhtemelen. Ve karşımızda Asmalı Konak. Evet, ben bilmiyorum hiç ya. Çok bu konuda eksik hissediyorum şu anda kendimi. Niye? Bilmiyorum, ben hiç izlemedim. İzlemedin mi hiç? Ben de az izledim ya. Kolay gelsin. Asmalı Konak'ın çekildiği bina, yani konak gerçekten, Rumlardan kalma eski Rum evlerinden 180 yıllık bir binaymış ve 42 odası varmış. Diziyi izleyenler görmüştür mutlaka da Yani benim için bu kısmı daha dikkat çekici. 42 odalı bir Bir konak. konak. Kocaman aileler yaşamıştır vakti zamanında muhtemelen. Şu çok güzel gözüküyor ya. Evet, şu an görüyor Balkonlar. arkadaşlar. Ben böyle büyük balkonları çok seviyorum. Evet, Mustafa Paşa'nın da altını üstünü her tarafını gezdik. Bakın şurada çok güzel bir kaya yapısı var. Otel orayı el koymuş. Şurası otel. Şurada kullanılmayan, içi boş bir yerler kalmış. Evet. Sonrasında Beyaz şurası Konak kullanılmayan bir yer ama altında mağaralar hala gözüküyor meydanda. Buralarda restorasyon çalışmaları sanıyorum çok yeni başlamış. Bazı yıkık dökük binalarda çünkü işte belediye tarafından restore edilecektir ya da işte şu firma tarafından restore edilmeye başlanmıştır gibi ibareler vardı. Ama bakar mısın şu kaya yerleşme? Normalde burası komple şu kayalar gibi. evet, şuralar gibi hep. Evet. Her taraf şuralar gibi. Ciddi bir yerleşim, ciddi bir popülasyon varmış bu bölgede. Şu an şu yapılan otellerden çok fazla gözükmese de dikkatli gözler hemen fark ediyor zaten. Aralarda birkaç parça bir şey kalmış en azından. Evet. Ve buranın arka taraf vadisi Gomeda. Gomeda. Gomeda Vadisi. Hemen şu tepenin arkası Gomeda Vadisi. Yani bu bölgeye geldiğiniz zaman sadece bu tarihi yerleri gezmekte kalmayıp çok güzel yürüyüş parkurları da var bu bölgede. Trekking de yapabilirsiniz rahatlıkla. İster şehir içi ister doğa yürüyüşü. Hepsini yapabilirsiniz buralarda. Ama çok güzel bir yer. Gezmekten çok keyif aldığım yerlerden biri. Kapadokya Hayal Kütüphanesi. Bina yapıları çok güzel, işlemeler çok güzel. Aynı Mardin'deki binalara benzemiyor mu? Evet. Evler de, konaklar da öyle. Mardin'e gidemiyorsanız buraya gelip Mardin evlerini görebilirsiniz bence. Kamerada çok çıkmadı ama enteresan bir su gideri. Evet. Gezdik Mustafa Paşa'yı. Video burada bitti mi? Hayır. Bitmedi. Şimdi karavana gidiyoruz. Ama bu video sadece Mustafa Paşa ile sınırlı kalmayacak. Bakalım bir sonraki noktamız neresi? Evet. Bekleyin. Videoyu atlamayın. Videoyu atlayan çok şey kaybeder. Max yakalandı. Bu poşet ne Max? Hiç Ben mi kurtarayım seni? Ben mi kurtarayım? Koltukta bir poşet buldum. Max. Bu ne bu? Gel buraya gel. Gel buraya bakayım. Buraya gel. Kaç bana kaç. Buraya gel. Bu ne? Bu ne? Heyecana bak. Nereden çıktı bu poşet? Sevgili sosyal medya içeriklerinden bir tanesi bana dedi ki Tolga dedi anılarım var dedi, bir bak bakalım dedi. Bakalım hemen. Bak bakalım ne anılarımız varmış. Ben de Max'e mama veriyorum. Tamam. Şimdi 2 yıl önce 2024'te Bitlis videosunu paylaşmışız. Oo Bitlis. Evet, ondan 5 yıl önce yani 2021'de her gün bir adım daha ileri deyip karavanımızın mobilyalarını yapıyormuşuz. Bu gördüğünüz mobilyalar neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Neresi? Şu kısımlar. Ben görmediğim için şu anda sizi Arkadaşlar gördü. Sen de videoyu izlerken görürsün. Buraları yapıyormuşuz. Ondan sonra 6 yıl önce 2020 yılında pandemide Gülden ekmek yapmış. Evet, herkesin yaptığı gibi. Evet. Ondan sonra anılar bizim sektörle alakalı anılar vesaireler. Vay be. Ve sevgili dostum Kurtuluş'un videosu.
Festival mi? Yok. Telif yemeyelim, müziği duydur. Ha, kafede. Kurtuluş kafelerde çıkıyordu ya. Evet. Kaç? Onlar. 10 yıl önce. Hey maşallah. Evet evet 10 yıl canım o. Milattan önceler. Ama karavanı yapalı bile 5 yıl oldu işte. Evet. Tabii 5 yıl 2020, bitti yani. 2020'nin Dokuz sonuydu işte 2021. 5 yıl bitti. Ay be. Ve bu karavan satılık. Ben mutfağı toplayayım. Tamam. Yeşillik görmeye başladık, farkında mısınız? Evet. Ağaçlar ne kadar güzel geldi ya. Vallahi yemyeşil. Hep dağ taş, bozkır, son birkaç şehirde. Yeşil görünce yüzümüzde anında bir gülümseme. Heyecana bak. Hadi koş. Hadi Hadi koş yürüyüşe gidelim. hazır mıyız? Koşmaya hazırız. Çok güzel gözükmüyor mu? Harika. Su kenarına gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Kırşehir Seyfe Gölü'nden beri Evet. bu kadar büyük su kıyısına gelmedik. Kızılırmak hariç. Kızılırmak ama o akarsu. O dar. Bu göl, gölet. Bu arada bugün cumartesi. Bu akşam videomuz var. Evet. Biz ileri doğru devam edeceğiz. Burada konaklamayacağız. Siz nasıl buldunuz Mustafa Paşa'yı? Ben çok bayıldım. Mustafa Paşa şaşırtıcı küçüklükte ama küçük ama şaşırtıcı güzellikte bir yerdi bence. Evet. Hem gezmesi çok keyifliydi. Rahat rahat yürüdük, her yeri inceleyebiliyorsun. Her yer bir de çok doluydu. Evet. İşte videoda da bahsettik zaten. Otellere boğulmamış. Oteller var ama Yerleşim de var. evet, yerleşim de var ve oteller otel gibi bağırmıyor. Yaşam devam ediyor içinde aynı zamanda bölgenin. O yüzden keyifli bir yerdi. Manastır Vadisi güzeldi. Manastır Vadisi çok efsaneydi. Orası da Evet. çok harikaydı. Ama çok da güzel yerler göreceğiz. Yani video sadece tek bir noktayla devam etmiyor. Evet, aşağıya Bundan doğru sonra inmeye biraz- devam edeceğiz. Evet, biraz hareketliyiz. Nevşehir'in artık son görüntüleri, son videolarındayız. Kocaman kuşlar geliyor üstümüze doğru ama gelirler mi bilmiyorum. Bak ağaçların Aa, oradalar. gördüm. O İndiler tarafa aşağıya. indiler. Burası çok güzel bir sulak alan. Demsa Barajı. Damsa. Damsa. Ben niye Demsa deyip duruyorum Demsa buraya ya? taktım bilmiyorum. Bilmiyorum. Bursa'da Demsa diye bir firma var çünkü belki o geliyor ondan. aklıma. Max yavaş kuzum. Damsa Barajı çok güzel bir yer ve bu barajın etrafında da yürüyüş parkurları var. Eğer trekking yapmayı seviyorsanız bu barajın etrafını yürüyüşle değerlendirebilirsiniz. Sulak alan olduğu için hareketli. Karşı tarafta mesire yerleri falan var, piknik yerleri var. Karşı taraf ağaçların altı şu anda full. Çok güzel, tertemiz bir havası var bu bölgenin. Max bayıldı buralara. Koklaya koklaya bir hal oldu buraları. Özgür özgür dolaşıyor. Tabii ki bayılacak. Tipe bak tipe. Bak şurada da mutlu bir çocuk. Gel. Gel yanıma. Niye sen beni bu kayada yalnız bıraktın? Sığamadı senin yanına. Karşı dağların manzarası çok güzel görünüyor ya. Kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama Katman katman. çok efsane bir görsele sahip. Geldik, gördük, Dinlendik. gezdik. Keyfimizi yaptık. Şimdi gezmeye devam edelim mi? Hadi bakalım yola devam. Bulaşıklarımı toplayayım ben önce. Siz Çabuk gelin. çabuk çabuk. Yolun sağa solu hep mağara evler. Şap kapılar duruyor. Muhtemelen hala ahır vesaire olarak kullanıyorlar gibi. Olabilir. Sol taraftaki yer Hasankeyf'in içindeki en sondaki çoban amcanın yaşadığı yere benziyor. Evet. Kayalardaki mağara odalar. Ki kapılar var içeride. Yani buralarda yaşam var. Devam ediyor Gitme halen gitme. daha. Geri gitme gel. Merdiven var buradan. Ama tahta kapı varmış. Ha, birinin evine çıkıyor. Evet. Şuradan aralardan çıkılıyordur diye düşünüyorum. Hadi inşallah.
Ülkemizi keşfetmeye ve daha önce görülmemiş yerlere gitmeye devam ediyoruz. Bu kilisenin geçmişini bilmedikleri için ve Cemil köyünde olduğu için buraya Cemil Kilisesi diyorlar. Yukarıya çıkınca iç vadideki evler daha bir belirgin oldu. Oho! Şuradaki detayı gördünüz mü? Balkon penceresi, balkon var orada. Balkon demiri. Ve bu bölgede bizi en çok şaşırtan, bakın burası bir dağ yamacı gibi görünüyor ama içerisi tamamen dağların içi oyulmuş yaşam alanları hepsi. Şurada bir tarih var. 1914. Kilisenin yan tarafında ise başka bir tarih daha var. 1906. İçerisi nasıl gözüküyor acaba? Şuradan bakarız. Uzaktan gördüğüme göre freskler var, renkler var ama bayağı da büyük bir kilise ya. Evet. Burada 1914 var, orada 1906 yazıyor. Evet. Enteresan bir yer. Burası Cemil Kilisesi. Gülden dedi ki buranın aslında bir adı da varmış. Evet var ama internet olmadığı için şu an tam adını söyleyemeyeceğim. Evet. Sarı kedi. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel görünüyorsun sen yahu. Kuzusu, kuzusu, bal kuzusu. Bislak burunlu çocuk, bal bu çocuk. Şimdi Keştik Manastırı'na geldik. Keştik Manastırı Aziz Stefanos Kilisesi, Başmelek Mikail Kilisesi ve aslında tamamen bir yaşam kompleksi. İçinde evler, işte şaraphaneler, mutfak, bir sürü yapı olan bir yer. Ama Kişi başı 100 lira. evet ve yine her zaman olduğu gibi bizim yanımızda nakit yok. Kapıya kadar geldik. Ya şey değil. Bir de size zaten diğer vadide de çok fazla yer gösterdiğimiz için artık bunlarla sizi boğmayalım diyoruz. Biz şöyle bir dışarıdan gördük, size de göstermeye çalışıyorum. 9. yüzyıldan kalma kiliseler vesaire işte yaşam alanları var. Ya arkadaşlar hani 100 lira tamam girersin içeriye. Çok Verirsin. büyük para Hani değil çok büyük aslında para ama. değil ama şimdi biz devamlı hareket halindeyiz ve ayda bunun gibi 10 tane yere girdiğimiz zaman 2000 lira para yapıyor. Evet. Ve 2000 lira demek çeyrek depo mazot demek. Önceliklerimiz farklı olabiliyor. Böyle yerleri çok sevsek de. Evet. Bir de şimdi madem Kültür Turizm Bakanlığı burası da turistik bir bölge. Ben neden halen daha bu dönemde nakit para vererek bir yerlere girmeye çalışıyorum? Müze kartım var. Ben müze kartı niye alıyorum o zaman ki? Yani. Karşıdan gördük, devam ediyoruz. Evet. Şahin'i gördün mü? Şahin'i gördüm de çekemezdim. Karşı dağlar ne kadar güzel gözüküyor ya. Çok güzeller. Yalnız bugün şansımıza güneş de açtı. Her yer ne güzel yemyeşil gözüküyor. Evet. Güneş Sevmeyenler Derneği Başkanı. Nasıl saklandı arkama? Yol S'ler çizerek gidiyor. Bak basamakları ne kadar sağlam. Evet. Uzun zamandır size göstermediğimiz, uzun zamandır birkaç şehirdir gitmediğimiz bir yer bulduk. Bilin bakalım neresi? Antik kent bulduk. Sobesos Antik Kenti. Evet. Sobesos Antik Kenti'ne geldik. Çok sevinçliyiz. Çok bir kalıntı yok ama farklı özelliklerde buluntular var burada. Hazır bu kadar yakınına gelmişken görmeden geçemeyiz tabii ki. Size de azıcık göstereceğiz merak etmeyin.
Antik kentlerde en çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi mozaikler. Ama bunlar sonraki dönem mozaikleri, çünkü eski mozaikler insan figürleri, hayvan figürleri. Evet. Sonrasında vay efendim ne bu çıplaklık diyerek böyle Geometrik desenlere geçiş var. dönmüşler. O taraftaki bayağı büyük bir desenmiş. Ve karşımızda Antik Gülden. Özlediniz mi bu terimi Gülden Hanım? Evet Gülden Hanım, aylar sonra bir antik kent geziyorsunuz. Siz neler hissediyorsunuz bu konuda? Mağaralardan sonra çağ atladık. Mağaralardan sonra medeniyet. Evet. Gerçi Ama tam bir- yani burası daha çok yeni meydana çıkartılmaya başlanmış gibi. Henüz çok bir faaliyet yok. Giriş ücretsiz. Müze kart da istemiyorlar. Ama ileride biraz daha buluntular çoğalırsa Evet. değişir bu durum mutlaka. Ama şey çok güzel ya. Şu tepelerin arasında bak, komple etrafında bu ve benzeri tepeler var. Çok güzel bir lokasyonda. Evet. Karşıdan gördüğümüz tepelerin üstüne çıktık. Bakar mısınız? Aynı hizadayız karşı tepeye. Kayaların tepesine çıkınca her yer dümdüz oldu. Konya Ovası gibi. Tuz Gölü'nden sonra çıktığımız köy yolları vardı ya. Evet evet, oralara çok benzedi. Koştur koştur bir yere geldik. Nereye geldik? Mazı yeraltı şehrine geldik. Çok iyiymiş fotoğraf. Aynı yerden çıkmazsak ben yine bir fotoğraf çekeyim. Oho. Kapanışa neredeyse yarım saat var. Hatta 25 dakika falan var. O yüzden hemen hızlıca gezeceğiz. Hemen kırmızı okları takip et. Koş 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 koş. Koşarak yeraltı şehri gezmek tam bizlik bir şey. Kafaya da dikkat bu arada. Sen geç. Ben fotoğraf çekeyim bir. Şuraya. İçerisi soğuk ha. Esinti var içeride. Oo, şuradan yukarı çıkış var. Bu taraftan gidelim. Evet. Oraya da buraya da diyor. Bu tarafı seçtim. Önce orayı görüp sonra bu tarafa geçeceğiz. Bayağı büyük bir alan. Ha, evet. Bu tarafta da yerler var. Üst katına çıktık. Evet. Kilolu ve belinde problem olanlar burayı gezemeyebilir. Genel olarak alanlar çok geniş ama geçişlerin bazılarına biraz fazla eğilmek gerekiyor. Şurada kırmızı ok var bir tane de. Acayip bir yer. Evet. Bak şuradan da yukarı Çıkış çıkış varmış. Oradan da gidiş var. Evet, aynı yere dönüyor sanırım ama. Asıl kırmızı ok şurada bir yerdeydi. Şurada var. Evet, burası. Hadi bakalım. Biz buraya geçtik mi? Tünel, tünel. Ortada çanak gibi bir şey vardı yan tarafta da orayı görmedik sanki. Görmedik. Odalar çok birbirine şeyli. Bak, kilit kapısını patlatmışlar. Evet, kocamanmış. Biz buradan geldik. Orası alt kat. Ama şuranın Orası arkasında ara kalıyor kat. herhalde. Oranın arkasında kalıyor. Burası da banyoymuş. Evet ya. Koş koş koş, kapatacaklar üstümüze. Şuraya bakayım. Ben o çanaklı yeri merak ettim. Çok geniş bir alanın ortasında 2 tane çanak vardı. Burası değil. Buradan. Şuradan. Hızlandırılmış yeraltı şehri turu.
Bakıyorum. Hayır, burası. Dediğim yer burası. Şunu fark ettim. Böyle bir yerden geçmedik çünkü biz. Ne? Yalak. Buradan geçtik. İlk içeri girdik buradan. Oh. Sanırım en hızlı gezdiğimiz yeraltı şehri burası. Ve büyük, küçük değil diğer küçük yerlerdeki yeraltı şehirleri gibi. Evet, çok büyük. Çok güzel aydınlatmışlar. Buradan aşağı inmeye gerek yok. Zaten alt katı gezdik az önce. Evet. Ve çıkış. Fotoğraf alayım, geliyorum ben de. Çok iyi. Hızlandırılmış tur yaptık resmen. Koştur koştur. Tam 11 dakika. 11 dakikada mı gezmişiz? Evet. Şu koskocaman kaya kütlesinin altı. Bayağı da büyükmüş içerisi. Evet. Şimdi içerisini gezdiğimize göre dışarıdaki haritaları inceleyebiliriz. Evet. Hızlı hızlı gezdik çünkü. Kapanışa yetişelim diye koştur koştur gezdik. Ama güzelmiş içerisi, ben beğendim. Evet, şimdi Evet, şurada çok darlayan bir yer değil bence. Yeraltı şehri gezmeyi merak ediyorsanız buraya rahatlıkla girebilirsiniz. sadece belirli tüneller daha alçak. Şimdi şunları bir okuyalım bakalım neymiş buralar. Verebilir miyim yanına? İkili yeri. Hoppa! Oh! Ne gündü be. Evet, nasıl gezdik, nasıl gezdik? Çok güzel gezdik. Bence güzel gezdik. Buyurun Gel. buyurun. Buyurun. Gel kuzu. Yeraltı şehirlerinden Antik kentlere. antik kentlere, antik kentlerden köylere, köylerden Kıymacalara. enteresan yerlere. Neler neler. Çok güzel yerlerdi ama ben yani Mazı'daki yeraltı şehrini çok sevdim. Çok hızlı gezmemize rağmen güzel, büyük, yani çok Evet. büyük odaları olan çok büyük bir yerdi. Zaten Mustafa Paşa'ya bayıldık. Keyifle gezdik her köşesini. Bu tur biraz farklı oldu. Tabii siz şeye alıştınız. Özellikle Kapadokya bölgesinde o bir bölgede gezip tozmalarımıza alıştınız. O yüzden bu biraz gezme yoğunluğuyla dolu oldu. Evet. Bak kafaya bak kafaya. Vadilerde hep doğadaydık son zamanlarda. O da farklı bir video oldu çünkü gezdiğimiz bölge daha farklıydı. Ama sevdik yani, vadilerden sonra Çok. bence güzel geldi. Böyle Bence direkt de. pat diye şehir içine girseydik sıkıcı Aynen. olabilirdi bizim Çok için. güzel geldi. Bir de ekstradan o göl kenarında konaklamamız, Evet. araya onu da katmamız çok harika Orası oldu. çok güzel oldu. Tesadüfen bulduk orayı. Evet. Ama böyle bir sakinleme yeri oldu. Dostlar, Nevşehir'in de sonuna yaklaştık. Evet. Sanıyoruz ki son bir video kaldı. Yani gezmeyi planladığımız yerlere bakarsak bir tane daha video gelecek Nevşehir'den. Antalya'dan sonra sanırım en çok gezdiğimiz yer Nevşehir oldu. En çok video çektiğimiz yer ya da diyelim. En çok video çektiğimiz ve en çok vakit harcadığımız yer. Evet. Yani zaman kıstasında da çok Evet. ikinci sırada şu anda burası. 1,5 ay gibi bir süredir Nevşehir sınırları içerisindeyiz. Artık bitiyor. Evet, bitiyor. Ve bundan sonraki videoda bir sonraki şehrimiz belli olmuş olacak, netleşmiş olacak. Çünkü şu andaki gidişatla bir tarafta Niğde, bir tarafta da Kayseri var. Diğer tarafımızda Aksaray var. Oraya da aslında yakınız. Fakat orayı gezdik zaten. Aksaray geçti gitti. Aksaray'da çok güzel anılar biriktirdik. Çok güzel dostlar biriktirdik. Şimdi Karavanla 81 il Türkiye turumuz devam edecek. O yüzden videolarımıza yeni denk geldiyseniz abone olmayı unutmayın kanalımıza ve kanalımızdaki zil butonuna tıklayarak da videolarımızdan haberdar olun. Premier gösterimde canlı sohbette sohbet etme imkanımız olsun hep beraber. Biz bugün çok yorulduk. O yüzden ne kahve yaptık, ne yemek hazırlığını gösterdik size. Ne kahve bile içecek dermanımız yok. Bir an önce dinlenip bir sonraki videoya geçmek için sabırsızlanıyoruz. Evet, yarın bizim için çok yoğun bir gün olacak. Evet, yarın sabah erkenden çekim yapacağız çünkü. Bir sonraki videoda izleyeceksiniz siz onları. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz güzel yorumlarınızı, beğeninizi bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Peki o kadar yer varken şuraya kıvrılmak nedir? Çünkü benim bir şey çakıyorlar dediğim Evet. silah sesleriyle devam edince Pıt pıt pıt. ben en iyisi dedi yanınıza geleyim. Eşek spam.